Kemokan'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Razer Gigantus V2 XX Large modelini ve aynı zamanda ESL Edition modelini sizlerle beraber inceleyeceğim. Topluluk bölümünde sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Alın ve kenarınızda dursun, kutuyu açmayın, iadelerde sıkıntı yaşamayın diye. Videoyu izledikten sonra ya da benim görüşlerime katılırsanız katılmazsınız orasını bilemem. Beğenmediğiniz bir taraf olursa direkt olarak iade edersiniz ve herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız diye söylemiştim. Ben aldım. Deneyimlerimi size şimdi söyleyeceğim ve bazı mousepad'lerle karşılaştıracağız. İlk önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki Razer Gigantus V2 ESL Edition modeli benim açımdan renkler ve zevkler tartışılabilir. Şu ESL Edition yazısı, yani şu ESL yazısı şöyle sağ köşede ya da sol köşede ya da tam tersi köşede olsaydı çok daha iyi olurdu. Hani burada böyle bangır bangır durmasının bence pek bir manası yok. Ama ESL Edition olduğunu da hani illa böyle göstereceğiz diye bir mantık da olabilir. Mesela şöyle göstereyim. Burada bir Razer logomuz var. Tam uzaktan gözükmüyor. Ben size gösteririm. Burada bir Razer var. Çok hoş da duruyor bence. Aynı şekilde diğer tarafa bu yapılabilirdi. Bu şahsi benim düşüncem. Onun haricinde kesinlikle desen çok hoş. İkinci olarak arkadaşlar şöyle göstermiş olalım. Alt taban kaymaz bölümlerden oluşuyor. Yani kaymaz kauçuk ve gerçekten sağlam kauçuk. Hani o bildiğiniz tarzda değil. Gerçekten sağlam bir kauçuk yapıya sahip. Ve inceliğimiz ise arkadaşlar 4 milim ve sert köpük. Yani bakın köpük değil, köpük ve şey karışımı, kauçuk karışımı bir şey. Yani 4 milim olmasına rağmen böyle şöyle diyebilirsiniz. Batar mı? Hayır, batma yapmıyor. Tam tersine ilk ben bunu serdiğim zaman şöyle bir his doğdu. Aldım mouse koydum. Aa dedim, bu bir 2 milim mi acaba diye şeklinde söyledim. Yani o kadar sert bir mousepad olduğunu şimdiden söyleyeyim sizlere. Masada duruş şekline gelecek olursak arkadaşlar, ortadaki ESL Edition'ı klavye kapattığından dolayı bence güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Azıcık gözükse de o kadar benim için sorun değil. Yani görüntü açısından, özellikle masada görüntü açısından bir bütünlük sağlıyor diyebilirim. Tabi özellikle ben renk körüyüm, böyle renkleri tam seçemiyor olabilirim. Bunlara daha uyumlu bir masanız ya da klavyenizin rengi ya da mouse'unuzun RGB'sini ayarlayabiliyorsanız çok daha güzel bir görünüm olacağını ben düşünüyorum. Sevmediğim taraf, keşke bunun etrafında ya dikiş olsaydı, dediğim gibi bir kumaşla etrafı çevirilseydi çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Özellikle sarı rengi diye görüyorum ben bunu. Sarı renginde şöyle bir çevrildiğini düşünün arkadaşlar. Bence mükemmel görünüş olurdu ve ESL Edition'da ESL tarzında böyle bir dönme yapabilirdi yani. Benim görüşüm, keşke böyle bir şey yapılsaydı. Belki fiyatı artardı ama bence çok daha güzel bir görünüme sahip olurdu mousepad. Peki nasıl bir yapıya sahip diye sorarsanız, kesinlikle speed ve kontrol arasında bir mousepad'imiz var arkadaşlar. Biraz yüzeyi tırtıklı olduğu için kontrol sağlıyor ama aynı zamanda bu alt taraftaki sertlik sizin daha böyle kaygan haline gelip daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Yani speed ve kontrol arası bir şey diyebilirim ve batmıyor. Gerçekten çok sert yapıya sahip. Şimdi gelelim en önemli konulardan bir tanesine arkadaşlar. Burada MPC 890 var, eski versiyonu bu. Biraz daha Razer'a göre büyük ebatlı ve 3 milim genişliğinde. Şimdi onu şöyle bir koyalım karşılaştırmak için. Benim genelde kullandığım mousepad bu arkadaşlar. Razer'ı da sonradan aldım. Zaten biliyorsunuzdur. Bunun fiyatını hemen şimdi buradan söyleyelim. Bunun fiyatı 1600 liraydı benim aldığım zamanlar. Yanlış hatırlamıyorsam 1500-1600 lira. Razer'da ne kadar almıştık? 650 lira civarında. Razer'da hemen şöyle kutusunda böyle bir koyduk. Şimdi ise gerçekten benim en çok sevdiğim mousepad serisine geliyoruz. Şöyle koyalım. Porge. Evet arkadaşlar. Burada da Porge mousepad'imiz var. Şimdi Porge'yi de zaten bilirsiniz. 300 lira 400 lira civarlarında, 400 liraya çıkmadı, 300 lira civarlarında bir mousepad. Porge'yi zaten biliyorsunuz, herhangi bir kutuyla vesaire gelmiyor. Kutusunu herhangi bir yerde sergileme durumunuz yok. Razer'ın kutusu bence çok ağam şahım değil. Güzel, idare eder ama böyle sağlam bir yapısı yok. Şöyle MPC 890'ı göstereyim. MPC 890 kallavi bir kutuya sahip. Yani böyle alıp kutunuzu saklayabilirsiniz ya da böyle sergileyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gelelim performans kısmına. Şimdi burada kontrol speed dedik ama speed'e daha yatkın. Burada tam manasıyla kontrol speed, yani ne hızlı ne kontrol. Burada yine aynı şekilde, yani Porge mouse'unda yine kontrol speed ama kontrole bu sefer daha yatkın oluyor. Yani kontrole daha yatkın, tam orta endgame MPC 890, Razer ise speed'e daha yatkın. Hangisi daha sert? Razer daha sert. MPC 890 yumuşak. Porge de aynı şekilde yumuşak. Etrafı dikişli mi? Razer'ınki dikişli değil. Sünger yapı demiştik. Endgame'inki
MPC 890'ın dikişli ve kaliteli. Porge'ninki dikişli ama kalitesiz. Hemen onu da şöyle göstereyim isterseniz sizlere. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bunun içinde beyazlıklar var. Hatta şöyle yüzeysel gösterdiğim zaman beyazlıkları çok daha rahat görebiliyorsunuz. Ama Endgame'de öyle bir şey yok. Çünkü iç yapısı da çok güzel ve dikişler de güzel. Dikişlerde de bir patlama yok. İkisini de çok uzun süre kullandım. Gelelim kullanım kısmına. Gerçekten şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Porge'den Endgame'e geçtiğim zaman hiçbir şey hissetmedim. Sadece biraz hızlandığımı ve daha hızlı hareket edebildiğimi hissettim. Şimdi ise Endgame'den Gigantus V2'ye geldiğim zaman ise arkadaşlar yine bir tık daha hızlandığımı, daha hızlı hareket ettiğimi öğrendim. Şimdi size soruyorum. 300 liralık bir mousepad, 1600 liralık mousepad ve 600 liralık şu an indirimde aldığımız fiyat 600 lira. Normalde yine 1500-1600 liralık mousepad. Burada bir mantık yürütmek gerekirse arkadaşlar, bu tarz bir mousepad mi almak daha iyi, yoksa mouse'unuza bir cam skates takıp 600 liraya peşinden de bir Porge ile, kesinlikle tercihimdir Porge. Bu arada Porge çünkü kontrol daha yatkın olduğu için cam skates de çok iyi tutuşuyor. Tecrübeliyim bu konuda. Porge alıp canınız sıkıldığı zaman da Porge'den 2-3 tane alabilirsiniz. Bu da yaklaşık bir Endgame MPC 890 edecektir. Bu mu daha mantıklı? Yani bu da evet kişiden kişiye kesinlikle değişir ama benim tercihim kesinlikle buna bir cam skates alırım mouse'a ve Porge mousepad'imi alırım 200 liraya. Paşalar gibi eğer canım sıkıldıysa da 1-2 tane daha alırım ve değiştiririm arkadaşlar. Yani bence mousepad mantığı bu şekilde ilerliyor. Cam skatesi kontrol bir mousepad ile kullandığınız zaman bence mükemmel bir yapı oluşuyor ve böyle bu tarz 1600-1500 lira vermeye gerekmiyor. Hem masanıza döşediğiniz zaman güzel gözüküyor. Bu ayrı bir mesele ama performans açısından bence çok bir şey katmadığını söylemek istiyorum sizlere. Neyse arkadaşlar, benim söyleyeceklerim mousepad'ler hakkında bu kadar. Benim görüşlerim de bunlar. Nacizane beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Belki başka bir fikir doğar sizde. Bunları da yorumlar kısmında lütfen yazın. Size sözümü tutmak için aldım. Umarım faydalı da olmuştur video sizler için. Buraya kadar izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bu arada hızlı bir şekilde hemen geliyorum. Geldim. Anketlerde HyperX Cloud 3 Wireless çıktığı için aldım. İncelemesi gelecek. Bilginiz olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.